Ben Hande Kazanova, 1973 İzmir doğumluyum. Aslında bambaşka bir yolculuk için ta İzmir'den İstanbul'a geldim, okumak için geldim. Okulu bitirdikten sonra işte mankenlik, fotomodellik yaptım, ardından oyunculuk başladı, sunuculuk serüvenim var. Ama bunların içerisinde bir yandan da astroloji öğrenmeye devam ediyordum. Ama 2009'lardan sonra tamamen astrolojiye kendimi adadım ve şu an astroloji uzmanı olarak işte sizlerin karşınızdayım. Şöyle söyleyeyim, şimdi 2020 çok belirleyici bir yıldı ve 2020'nin sonunda Jüpiter-Satürn dediğimiz aslında 200 yıllık bir dönemin sonu ve 200 yıllık bir dönemin başlangıcıydı. Birçok astrolog bunu televizyonlara çıktık, anlattık. İnsanlara daha fazla bu konuyla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Şimdi artık hava elementinin hakim olduğu bir dönem içerisindeyiz ki hava elementi solumayla çok ilgilidir. Zaten tam da pandemiyi yaşadığımız zamanlarda Kuzey-Güney ay düğümlerinin ikizler ve yay hattında olması, yine soluma, akciğerlerle bağlantılı alanlarda olması ve yeni döneme, hem 200 yıllık büyük döneme hem de 20 yıllık bir döneme bu etkiyle giriyor olmamız, evet, önümüzdeki dönem, yani 2023 yılında da 2024, 2025, hatta önümüzdeki 20 yıl boyunca aslında bu gerçeklikle yaşamamız gerektiğini bizlere gösterir gibi. Ama her zaman şunu söyledik, Satürn Kova burcundaydı ve biz pandemiyi çok ağır bir şekilde yaşadık. Çünkü Kova burcu özgürlüklerle bağlantılı, sosyal çevreyle, arkadaşlıklarla, paylaşmayla bağlantılı. Gerçekten de özgürlüklerimiz kısıtlandı tam da bu pandemi sırasında. Ben 7 Mart'tan sonra Satürn'ün Balık burcuna geçişiyle beraber 2023 yılında aslında bir anlamda Covid-19'un bizim üzerimizdeki yarattığı o baskılardan kurtulacağımızı düşünmek istesem de tam o 7 Mart civarı gökyüzünde yine zor bir dolunay gerçekleşecek. Bu döneme dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum çeşitli varyasyonlar adına. Astroloji diyor ki 2023 yılı Türkiye için büyük dönüm yılı. Hakikaten 100. yılımızı diyoruz. Daha nice 100. yıllarımız olsun, 100 yıllarımız olsun. Ama çok önemli gezegen göstergeleri var. Az önce söylediğim gibi Satürn Balık burcuna geçecek. Türkiye'nin tepe noktası, yönetici alanları, aynı zamanda kendimizi gösterdiğimiz alanları temsil eden bir nokta. Bir de tabii Plüto Kova burcuna geçiş yapacak. Plüto 20 yıldan sonra, 22 yıldan sonra Oğlak burcundan çıkacak ki Oğlak burcu zamanında işte çok önemli finansal krizler deneyimlendi. 2008 yılında tüm dünya genelinde işte devletlerin yapısı değişti. Aslında yönetim şekilleri, hayatımızda önümüzdeki dönem ekonomiye ve finansa bakış açımız, bütün bunların şekillendiği bir dönemdi. Şimdi Plüton'un Kova burcuna geçişiyle beraber daha fazla özgürlükler, haklar, çevresel faktörler, aynı zamanda bilim, teknoloji, DNA'mız, bunlarla ilgili konularda önümüzdeki 20 yıl 2045'e kadarki dönem çok önemli bilgileri barındırıyor olacak. O yüzden hani 2023 kolay geçecek diyemeyiz. Seçim yılı, seçime hazırlanıyoruz. Bir yandan bunun da etkileri elbette ki var. Şu noktada Türkiye'ye yardımcı olan faktörler de var. Evet, Satürn önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tepe noktasına doğru ilerlerken bazı noktalarda bizi zorlayacak ama ekonomik yönden zaten belimizi, kemerlerimizi sıkmamız gereken de bir dönem. Ama diğer taraftan Jüpiter tepe noktamızdan geçerek Mayıs ayından sonraki dönemde de Jüpiter meclis alanında hareket etmeye başlayacak. Aynı zamanda diğer ülkelerle kurduğumuz ittifaklar alanıdır burası. Yine de ne olursa olsun çeşitli hamlelerle diğer ülkeler gözünde itibarımız, popülaritemizi de bir şekilde kullanacağız diyebilirim 2023'e dair.